Şu uzaklardan bir denesek, şutu nasıl acaba? Wanyama'nın şutu, kaleci son anda. Gol attı ya. Kepa forvette oynayabiliyormuş. Kepa'dan gol yedik. Hiç bunu beklemiyordum. Kepa'yı ararken Kepa'yı bulduk. Kepa forvette iyiymiş. Kaleden daha iyi performans sergiliyor. Oblak'tan enfes bir gol. Nasıl bir şut çıkardı böyle Oblak? Füzeyi yolladı. Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler bir kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda şunu yapalım istiyorum arkadaşlar. Oyunun en güçlü orta saha futbolcusunu alıp onunla maç oynayalım. Bir bakalım fiziksel temas yönünde oyunun en yüksek değerine sahip futbolcusu kim? Onu öncelikle marketten alıp kadromuza katalım, geliştirelim ve sonrasında o güçlü orta saha futbolcumuzla sahaya geçelim. Şu an için defansif orta sahada Patrick Vieira'mız var. Alacağımız futbolcuyu Patrick Vieira'nın yerine yerleştirelim. Dos ya da göbek, ikisinden birisi olacaktır. Tek bakacağımız özellik fiziksel temas olsun. Şu an benim kullandığım Patrick Vieira'nın kısaca özelliklerine bakacak olursak 95-98'e kadar çıkıyor. Ben geliştirirken hızlı kontra atağa göre geliştirmiştim kendisini. Oyunda en beğendiğim defansif orta saha futbolcusu. Pası da var. Sıkı topla ayağında topu tutabilir. Yüksekten pası 77, kafası 79. Defansif özellikleri bu şekilde. Defansif katılımı 92. Bendeki Patrick Vieira'nın da fiziksel temas değeri 89. Hızı var, şut gücü var, dayanıklılığı var Patrick Vieira'nın. Genel anlamda defansif orta saha futbolcular içerisinde benim en çok beğendiğim oyuncu kendisi. Şimdi öyle bir isim bulalım ki fiziksel temas yönünden Patrick Vieira'dan daha yüksek ya da ona yakın değerde oyunun en yüksek fiziksel temas değerine sahip göbek ya da dos futbolcusunu tespit edip kendisini yerine yerleştirelim. Sadece normal kat futbolculara bakalım arkadaşlar. Diğerlerini iptal ettik. Pozisyonumuz göbek ya da defansif orta saha olsun. Bu iki pozisyonda oynayabilen futbolculara bakalım. Sonrasında fiziksel temas değerini bulalım. Şöyle 90'a kadar çıkan varmış mı? Normal kart futbolcular içerisinde sonuç yok dedi. O kadar yüksek değere sahip bir isim yok. 85 yapsak 12 tane sonuç bulundu. Şuradan fiziksel temas değerini görebiliyoruz. Evet, en sağ tarafta Casemiro 86'ya kadar çıkıyormuş. Kontopya 86. Burada 88'lik bir oyuncu var. Defansif orta saha Wanyama. Sonra Doumbia var. O 87'ye kadar çıkmakta. 87'lik aşağılarda da oyuncu var. Gomido. Fakat burada en yüksek seviyeli futbolcu 88'i gören Wanyama. Defansif orta saha ve yok edici oyun tarzına sahip. O da güzel oldu. Genel anlamda dengeli bir dağıtım yapıldığında 86 seviyeye kadar çıkıyor kendisi. Defansif farkındalığı 81, defansif katılım 93, ikili mücadele 83, agresiflik 93. Bunlar çok iyi değerler savunma anlamında. Fiziksel temas 88, dayanıklılık 81. Kötü taraflarına bakacak olursak hızlanması düşük, hızlanma çok düşük. Pasları da 73-72. Öncelikli görevi bu arkadaşımızın savunma. Aslında biz bu oyuncuyu bu şekilde bir kullansak nasıl oynayacak? 10.000 GP'lik oyuncu. Belki de çok iyi bir defansif orta saha, işimize yarayacak bir oyuncu da olabilir. Şu haliyle bile bir kullandığımızda nasıl performans gösteriyor ona bakalım. Kontra atakta da 63 değere sahip. Biraz ilerleme puanlarını oraya harcayacağız. Buralardan biraz kısabiliriz. Belki pasından, top kontrolünden filan. Bu futbolcuyu biz bulalım. Montreal takımında oynuyor. Defansif orta saha, Amerikan Ligi'nde Kenyalı. 10.000 GP'ye satılıyor. Harekete geldik. Buradan ülke seçelim. Kenya'yı seçip defansif orta saha üzerinden gitmeye çalışalım. Afrika nerede? Burada. Kenyalı futbolcular. Kenya, evet burada. Oyuncumuz defansif orta saha futbolcusuydu. Kenya'da en yüksek defansif orta sahaya satılan futbolcu zaten kendisiymiş. Başka da yok. 10.000 GP. Wanyama 30 yaşında, 1.84 boyunda. Şöyle özelliklerine baktığımız zaman yok edici, uzun top uzmanı, uzaktan şut atabilen bir oyuncu. Göbekte defansif orta sahada oynayabiliyor. İlk haliyle agresiflik, defansif katılımı 77. Hiç antrenör basmadığımız haliyle bile fiziksel temas 84. Oyunun en güçlü orta saha futbolcusu. Güzel de becerileri varmış. Kayarak müdahale, top kesme, adam markajı, savunma futbolcularda istediğimiz özellikler. Hafif yüksekten pası, dış plaseci, tek pas, yükselen şut artı özellikleri de var. Anlaş diyelim. 10.000 GP'ye çok uygun fiyata oyunun en güçlü orta saha futbolcusunu alıyoruz. Bakalım sahada o gücünü hissettirebilecek mi? Rakipleriyle omuz omuza mücadelesinde olsun, top kazanmada ne kadar güçlü olabilecek? 6 tane 11'lik verdik. 63, 93'e kadar çıkaralım. İlerle dedik. 3 tane ilerleme puanımız burada gitti. Oyuncu istatistikleri oyuna bıraktığımızda böyle yapıyor. 85'e kadar çıkardı genel seviyesini. Fiziksel temas değeri kaç oldu?
Fiziksel temas değeri 91. Burada daha da yüksek değer göstermekte bize. Harika. Şu haliyle bile işimize yarayabilecek bir oyuncu. Zıplaması var, dayanıklılığı var. Hızlanması kötü. Hızlı oyuncular bir geçti mi tutamayabilir. Yani omuzu yapıştırdı, dağıttı. Aksi halde geçilden tutamaz. Agresiflik, defansif katılım falan iyi. Biz bu adamı stoperde bile oynatsak oynayacak yani. Keşke ana pozisyon olarak stoper falan da olsaydı. Ancak biz burada bazı özelliklere düşebiliriz. Mesela bitiricilik değeri oyuncumuzun 57'miş. Şunları bir kırpalım. Gerek yok diyelim. Bunu da biz fiziksel temasa başka yerlere basarız. Hızlanması zayıf. Alçaktan pas, yüksekten pas değerleri nasıl? 72-71. Çok da iyi değil. Oradan da birazcık kırpsak. Alçaktan pas, yüksekten pasını da aldık. Yüksekten pas atmayız kendisiyle. Önemli olan kendisinin güçlü fiziğiyle top kazanması olacak bizler için. Zaten 12'ye kadar çıkarmış oyun ama biz biraz daha arttırsak 3 tane ilerleme puanımız kaldı. Onu da fiziksel temasa basalım. 91'den 92'ye kadar çıktı. Bir tane daha kaldı. Onu da hadi en yukarıya basalım. Oyuncumuzun son özelliklerine baktığımızda agresiflik 90, defansif katılım 90, ikili mücadele 80, defansif farkındalık 78, hızlanmamız kötü, şut gücü 79, zıplama 82, fiziksel temas 92, dayanıklılık 81. Bu şekilde kaydedelim. Oyunun en güçlü orta saha futbolcusu kadromuzda 88 seviyeye kadar çıktı. Güçlü fiziğini sahada gösterebilecek mi? 10.000 GP çok uyguna satılıyor. İşimize yararsa aslında böyle düşük GP'lerle kadro kuruyorsak oralarda kullanabiliriz. Bir görelim nasıl oynayacak. 2 ofansif orta sahalı açıkta diziliş kullanıyorum. Bu diziliş Brezilya milli takımının dizilişi arkadaşlar. Ofansif orta sahalar biraz daha geride. Rakibimiz geldi. 2689 takım gücüne sahip. Wanyama normal geldi. Keşke yukarıya baksaydı. Yedeklerde de formda isimlerimiz var. Son iyi gelmiş. Neymar'la değişelim. Rakibe bakalım. Üçlü oynuyor. 3-4-3 dizilimine sahip. Mbappe, Vinicius Junior kanatları var. Önlerinde Ronaldo, Messi, ileride Benzema. Çok hücumcu bir kadroya sahip kendisi. Güçlü bir kadrosu var. Üçlü savunmayla oynadığı için kenarlardan boşluk bulabiliriz. O da bizim alanda çok fazla pozisyona girebilir. Güçlü kadronun teknik adamı kimmiş? Luis Roman top çevirme menajeri kullanıyor kendisi. Bizimki de hızlı kontratak Zeisler. Defansif orta sahamızın işi kolay olmayacak. Bakalım oyunun en güçlü fiziksel temas yönden futbolcusu klas topçulara karşı neler yapacak? Herhalde bu olması lazım. Wanyama uzun atsak şöyle sola doğru nasıl pası? Zaten pas değeri kötüydü. Hani ona rağmen bir denedik. Foden kaptı. Wanyama. Haaland ne yaptı bir an? Tekrardan Haaland'ı görsek. Haaland kurtaramadı. Cristiano Ronaldo'la rakibimiz geliyor. Bir çalım hareketi geçti. Haaland. Haaland topu kontrol edemiyor hiç. Bir sıkıntı var Haaland'da. Son en aşağıdaki ismimiz. Paslar çok kötü gidiyor şu dakikalarda. Hadi bir kafa gelir mi? Şimdi önümüzde düşer mi? Foden topla kendini. Muhammed Salah uçarak kafası. Van Persie tarzı farklı açıdan. Muhammed Salah'tan çılgın bir gol görebilirdik. Rakipten riskli işler. Son ceza sahasına girerken Son'un şutu kalecisi. Güzel bir şut çıkardı Son ama daha havadan vurmamız lazımdı. Şöyle 90'a doğru vursaydık işi zordu kalecinin. Ortamızı yapalım. Cancelo'nun ortası. Haaland'ın kafası üst direk. Van Dijk. Foden'ın şutu çıkmadı. Taç bizim. Üst üste şutlarımız, bir türlü golü bulamadık. Şu bizim defansif orta sahamız mı? Hayır, alamamış. Önümüzde kalmadı top. Hadi Muhammed Salah. Mbappe karşımızda. Mbappe'ye çalım hareketi geçmedi. Şimdi Mbappe hızlı ama yetişiriz. Mbappe'ye de buradan yetişemeyiz. 3 kişiyle gidiyoruz. Şuraya bakın, Mbappe'ye yetişemiyoruz. Mbappe ile geldi rakibimiz. Top Cancelo'da. Bizim oyuncu da izliyor böyle. Ortada kalmış, hiç yardıma gelmiyor. Aşağı doğru çekelim. Haaland. Son'un şutu. Son'dan gol. Harika bir gol geldi Son'dan. Rakibin o uzun top sürmesine karşılık biz de Pedri ile topu bayağı bir sürdük. Son'dan beklediğimin üzerinde kalitede bir vuruş geldi. Açısı da zordu. Döndü vurdu. Basarız alırız. Biz bu defansif orta sahamızdan bunları görmek istiyoruz ama diğer futbolcularımız sürekli topu kazanıyor.
Ortada yok Wanyama. Wanyama gölge gibi. Nerede kendisi? Şu solumuzdaki mi acaba? Bu da Alaba. Şu aşağıdaki Wanyama. Şu uzaklardan bir denesek şutu nasıl acaba? Wanyama'nın şutu, kaleci son anda. Ama enfes şut çıkardı. Neredeyse gol olacaktı. Kaleci tek eliyle çıkardı. Şimdi rakip hep aynısını yapıyor. Böyle atıyor gidiyor. Zaten hızlı adamları var. De Jong oyun yönü değiştirirse fena. Bu arada Messi ile tehlikeye giriyor. Hadi Wanyama göster kendini. Yetişene kadar Wanyama. Orada kafa vuruşu ve rakibimiz 1-1'e getirdi. Wanyama çok ağır futbolcu. Messi koşuyor ama yetişmesi çok zor. Önünü falan kapatalım dedik ama Wanyama yetişemiyor. Gitgide de fark açıldı. Benzemeden de etkili bir kafa vuruşu. Kaçırmadı. Rakibin ilk şutuydu bu arada galiba kalemize. Şuradan gelen kim? Cancelo. Savunma arkasındaki isim Foden. Çok bastık. Aha, direkten döndü. Çok fazla bastım ben, hani dedim ki o kadar arkaya değil de biraz daha ortaya doğru biri gelir vurur. Yine gol atacaktık. Rakip savunmaya çarptı top. Rakibimiz de şanslı. Çalımlarla ilerledi ama çalım atamadı. Tekrardan sonu görsek. Son. Pası kötü. Pedri. Foden'ı da geri çekiyoruz. Kenarda çok büyük boşluk var. Güzel bir çalım Messi'den. Orada müdahale. Yine top rakibimizde. Koulibaly'yi geçti top. Mbappe. Mbappe'nin ortası. Cancelo vurur. Top rakibimizin önünde. Galiba Wanyama'ydı o. Sonunda bir müdahale yaptı kendisi. Rakip de basmıyor bu dakikalarda. Haaland önünde çok büyük boşluk var. At şu pası. Erling Haaland. Erling Haaland da ceza alanına girerken ortamız, arka taraf çok boş. Çıkmamış. Son indiremedi. Messi. Orada müdahale Koulibaly. Top kaybı. Mbappe. Lionel Messi, son anlar çok tehlikeli. Sağdan geliyor rakibimiz. Son atak. Çıkmadı. Alaba itiş. Top yine rakipte. Pedri ortaya döndü. Vinicius Junior'ın şutu kalecimizde. Ve maç biter böyle. Güzel bir maçtı. Çekişmeli bir maçtı. Wanyama pek etkili olamadı. Çok da şut çektik ama direği geçemedik. Rakip kaleciyi geçemedik. 1-1 bitti maç. Güçlü bir kadroya karşı oynadık. 9 şutumuz var. 6'sı kaleye bulmuş. Rakibin 3 şutu, 2'si kaleye buldu. Oyuncu derecelerine bakalım. Son 7.5. Erling Haaland 7 bizde. Alaba 6.5. Aşağı Wanyama'ya 6 derece vermiş. Deplasman dediğimizde Neuer 7.5 derece aldı rakipte. Benzema 7.5. Messi 7. Rakipte en yüksek dereceyi alan isim kaleci Neuer, çok fazla kurtarış yaptı. Az önceki maç Wanyama etkisiz kalmıştı. Pozisyonlardan falan hep uzak kalıyordu. Tamam, hızlanması zayıf da pozisyonların içerisinde olsaydı keşke. Bu maçta tekrardan kendisini bir ayrı gözle inceleyelim. Rakibimiz geldi Fenerbahçe. Acaba Fenerbahçe kadrosu mu var rakibimizin? Bir bakalım. Öncelikle rakibimizin kadrosuna bakalım. Full Fenerbahçe futbolcuları diyeceğim de kalecimiz challenge yapıyor galiba. Kepa forvette. Kalede stoperleri Salah'ı var. Challenge yapıyor. Çok ilginç bir challenge oldu. Bir başlayalım maça. Nasıl oynayacak acaba? Belki bu şekilde bizi de yenebilir tabii. Ya da değişiklik de yapabilir. Çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Biz de aynısını yapalım. Haaland'la Kepa'yı değiştirelim. Oblak'ı değiştirelim. Rakibimiz bunu yapmış. Daha adil olsun. Eşitlik olsun. Biz de bu şekilde çıkalım. Bizim kalede Haaland var. Rakibin kalesinde Zalai var. Nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalacağız? Defansif orta sahamızın da performansını ayrıca inceleyeceğiz. Rakibimizin menajeri Jesus mu? Aynen öyle. Koyu bir Fenerbahçe taraftarına denk geldik. Kepa'yı değiştirmediyse forvette Kepa'sı var. Kalede Zalai. Bir bakalım santrayı kim yapacak? O yaparsa anlarız. Kepa ile mi vuracak? Pedro da üstündeki Kepa olabilir. Pası ona mı verecek acaba? Crespo. Soldaki şu koşan Kepa mı? Değiştirdi mi yoksa? Onu çok merak ediyorum. Yok, Kepa'mış. Gol attı ya. Kepa forvette oynayabiliyormuş. Kepa'dan gol yedik. Hiç bunu beklemiyordum. Kepa'yı ararken Kepa'yı bulduk. Ve topu ağlarımıza yolladı. Elini kaldırıyor. Top istiyor. Şu top kontrolüne bakın. Adeta çalım attı. Van Dijk'ın hemen önünden aldı topu. Çok ilginç. Kalede Haaland yedi.
Oblak'la başlayalım. Bu arada top kaybı. Rakibimizden çok güzel bir pas. Joao Pedro. Kepa'ya doğru ortası. Bizim defansif orta saha futbolcumuz. Tekrardan Neymar'ı görsek. Neymar. Oblak içeriye doğru giriyor. Oblak'a doğru atalım. Oblak'a ulaşmadı. Altay Bayındır. Pedri. Van Dijk. Foden. Pedri. Oblak'la. Zor bir şut. Kaleci Salahi ya da Zalai. Ben ismini söylerken farklı farklı telaffuz ediyorlar. Zalai ya da Zalai diyelim. Pedri. Orada Foden geri çekti kendini. Emre Mor'un pası Kepa'ya. Kepa, Van Dijk geldi aldı. Hemen sağda Cancelo. En güçlü futbolcu Wanyama. Tekrar ona doğru atsak. Ulaşmadı. Koulibaly. Crespo. Foden. Koşu yapan isim Muhammed Salah. Muhammed Salah aldı. Oblak'a doğru ortamız. Oblak'ın kafası gelmedi. Emre Mor. Joao Pedro. Kepa'ya doğru. Kepa savunma arkasına çok güzel bir koşu. Van Dijk. Kepa forvette iyiymiş. Kaleden daha iyi performans sergiliyor. Sağ taraftaki oyuncumuz Cancelo. Tekrardan Cancelo'yu görsek. Şu gelen isim kimmiş? Foden. Foden'la şutumuz. Kaleciyi avladık. 1-1'lik eşitlik. Tabi kalede Zalai olduğu için de çok yavaş üstüne doğru vursak da kurtaramadı. Rakibimiz geri geldi. Hamle yaptı kendisi. Bakalım nasıl bir hamle yaptı. Kaleciyi mi değiştirdi? Ya da bizim kadroya mı baktı? Kepa. Pedri. Oblak'ın pası. Tekrardan Oblak'ı görsek. Oblak Altay Bayındır. Evet, Altay Bayındır stoperde. Kepa. Kepa'nın pası gayet güzeldi. Koulibaly'den Pedri'ye. Pedri'nin pası geçti. Aşağıda koşu Neymar. Oblak'ı bir daha görsek. Oblak. Oblak'ın şutu. Oblak'tan enfes bir gol. Nasıl bir şut çıkardı böyle Oblak? Füzeyi yolladı. İsabetli vurması bile bence büyük bir başarıydı. Üstüne gol attı. Bunu kaleci de olsa zor çıkarırdı zaten. Rakip hala Salah'ı mı kullanıyor, Zalai'yi bilmiyorum ama bunu dediğim gibi Neuer'de olsa, Oblak'ta olsa kalede yiyebilirdi. Çok etkili bir vuruş çıkardı kalecimiz Oblak. Rakip de her yenen golden sonra oyunu durduruyor, bir şeyler yapıyor, hamle yapıyor ama ne yaptığını anlayamadık. Kaleciyi mi değiştiriyor yoksa oyuncuları tek tek kaleye mi alıyor? Kalede kim vardı en son? Golü yiyen kimdi? Onu da göremedik. Oyuncu değiştirecek mi? Değiştirmedi. Zalai'yi ileriye çekmiş. Kaleye kim aldı acaba? Muhammed Salah faul kararı çıktı. Herhangi bir faul yok gibiydi. Oblak'la uzaklardan şutumuz. Savunmayı geçemedik. Orada Osay Samuel. Yapma, orada çok büyük hata. Zalai gole gidiyor. Direkt. Net bir pozisyonu kaçırdı. Kepa olsaydı atardı. Yani Kepa daha zorlu gole çevirmişti. Oblak'a geçmedi pasımız. Kevin De Bruyne. Altay Bayındır almış rakibimiz forvete. Güzel de müdahale. Alioski. Cancelo. Wanyama koşmadı oraya. Ben Wanyama'nın koşmasını bekledim. Pique. Çalım denedi. Wanyama. Muhammed Salah. Aşağıya doğru atsak. Cancelo. Muhammed Salah'ın koşusu var. Salah çeviremedi. Korner. Kaleye doğru çizsek. Bu top kaleye giderse alabilir. Arka direğe doğru gitti. Wanyama. Oyunun en güçlü orta saha futbolcusu. Füzeyi yolladı. Wanyama'nın şutunu kim kurtardı? Bir kaleciye baksak. Şu şutu da çıkarsın. Üst üste şutlar da kalecinin adını yazmadı bir türlü. Ama o Wanyama'nın şutunu harika çıkardı. Pedro'ya doğru. Cancelo. Wanyama. Koşu yapan isim Muhammed Salah. Alioski girdi araya. Brahim Diaz. Wanyama. Uzaklardan Wanyama ile şutumuz. Bu sefer üstten avuta gitti. Kaleci Kepa'mış. Evet. Kaleci gibi çıkardı çünkü ben de şaşırdım. Kepa'yı almış rakibimiz kaleye. Bizim kalecimiz dursun. İleride Oblak da dursun.
Biz normal oyunumuzda oynayalım. Çünkü bizim kadromuz normalde de güçlü rakibimizden. Arda Güler. Wanyama top kazandı. Tekrardan Wanyama'ya doğru atsak. Pası verdi. Oblak. Şöyle offside. Oblak'ın önüne doğru dönelim diyecektim. Orada oyuncumuz offside'a düştü. Orada müdahale. Kevin De Bruyne'den. Son. Muhammed Salah'ın şutu üstten out. İyi şut çıkardı Muhammed Salah. Emre Mor. Kolibali. Muhammed Salah kafasıyla indirdi. Son. Yukarıda koşu yapan isim. Brahim Diaz. Diaz çok net bir pozisyon. Kaleci Kepa'yı geçtik. Bu sefer de gol kaleci Kepa'ya oldu. 3-1 Brahim Diaz da Player of the Week'ten gelmişti. Ücretsiz top açılımından. Çok önemli, yüksek seviyeli bir oyuncu değil belki ama formda geldiğinde kullanılabilecek bir oyuncu diyebiliriz. Muhammed Salah. Oblak koşuyu gösterdi. Ver pası. Kevin De Bruyne. Çaprazdan şutu kaleci Kepa. Bunu da yemezdi. Yani bunu futbolcu da olsa kolay kolay yemez. Üstüne doğru vurduk. Cancelo ile şu dışarıdaki adamı atsak bizim en güçlü oyuncumuz olabilir mi acaba? Yok, Oblak'a gitti. Oblak'ın şutu. Nasıl bir şut çıkardı Oblak? Van Dijk. İşte bizim adamımız Wanyama. Evet, Wanyama oyunun en güçlü futbolcusuyla 2 maç oynadık. 10.000 GP'lik bir oyuncu. Aman aman çok iyi de değil. Tamam, fiziksel teması falan da vardı. Savunma özellikleri iyiydi ama pozisyon alması falan iyi değil. Birçok pozisyondan uzak kaldı. Bu maçta rakibimizin kadrosu güçlü olmadığı için güzel müdahaleleri vardı ama bir önceki maçta zayıf yönlerini gördük. Yani 10.000 GP'lik bir kadro kuruyorsak düşünebiliriz ama normal bir kadroya alınmayacak bir futbolcu. O gücünü sahada bizlere gösteremedi. Bu maçtaki oyuncu derecelerine de bakacak olursak kaleci Kepa 6.5 derece aldı ve gol attı kendisi. Bizde de Oblak maçın golünü atmıştı. Füze yolladı. Kaleci bile olsa zor çıkarırdı o golü. 7.5 derece Oblak'a verildi. İkinci yarı pas falan atamadı. Çok kötüydü pasları. Brahim Diaz'ı da oyuna sonradan aldık. O da golünü attı. Önemli anlarda bir rakip kalecinin attığı gole bakalım. Burada kontrol falan çok iyiydi. Tık aldı önüne. Ya bu nasıl bir top kontrolü? Süper. Karşısındaki de Van Dijk. Pas yerden. Şu topa alışına bakın. Kontrol ve vuruş. Bir forvet oyuncusu gibi. Messi gibi attı bunu. Ama bizde Foden değil de bu Foden'da zaten kalecinin çok büyük hatası var. Zalai'ydi. Ortaya doğru vurduk. Köşeye doğru da pek gitmedi. Zayıf bir vuruştu. İzledi. Fakat kalecimizin attığı gol enfesti. Oblak. Tekrarını izleyememiştik. Burada Oblak gelişini öyle bir vurdu ki köşeye, çok sert bir vuruş. İsabetli vurması bile benim için büyük bir başarı. Ama burada isabetin ötesinde tam bir gol vuruşu yaptı. Adam bir an Lewandowski gibi şut çekti. Dediğim gibi 10.000 GP aldığımız, sözde oyunun en güçlü fiziksel temas değerine sahip futbolcu fiziğiyle, gücüyle ön planda olamadı. Çünkü diğer özellikleri de zayıf kaldığı için tek başına güç ne yazık ki yetersiz kaldı. Maçlar güzeldi ama umarım sizler de izlerken keyif alırsınız arkadaşlar. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.